Şöyle, ben dövmeci olmayı zaten planlamıyordum. Ben sanat okuyordum. Arkadaşlarımın zorlamasıyla dövmeci oldum. Dövme yaptırıyordum zaten. Lisede okuldan kaçıp dövme yaptırmaya giderdim. Arkadaşlarım zorladı, makinemi aldılar derken başladım öğrenciyken. 2007-2008 civarı başladım. 2010'larda babam artık evde yapıyordum. Babam artık bir dükkan bulup hani profesyonel bir şeye çevirmen gerekiyor dedikten sonra biraz babamın zorlamasıyla dükkan işi oldu diyebilirim. O zaman Ankara'da mıydı ilk dükkan? O zaman Ankara'daydı, aynen. Tunalı Hin'deydi. Sonra Kennedy Caddesi'ne geçtim. Sonra İstanbul'a geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul'da, hatta Türkiye'de old school dövme denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Bu nasıl oldu ve seni bu estetiğe bağlayan şey ne? Ya en başına gidecek olursam, ben işte okuldayken daha renkli işleri çok seviyordum. Herhalde ressam falan olsaydım daha pop artçı birisi olurdum. Sonra dövmelerde de renkler ilgimi çekti zamanla. Sonra yaptığım çizimler, resimler adının old school olduğunu bile bilmiyordum. Yani Türkiye'de old school o zamanlar renkli dövme olarak geçiyordu. İşte çapa, kırlangıcı serçe diyen, güvercin diyen. Ya öyle bir dönemde o zaman. Çok renkli giyinmeyi severdim eskiden. Dövmeler çoğaldıkça biraz o dövmeler renkli deyip daha sade giyinmeye çalışıyorum. Dövmelerine baktım bu arada o sırada. Tarzı öğrendikçe, içine girdikçe zamansızlığı ve hikayeleri hoşuma gitmeye başladı. Ankaralı birisiyim ama denizde büyümüş birisiydim çocukluğumda. Aslında kendime yaptırmayı sevdiğim dövmelerdi. Sonra yapmak istediğim dövmelere döndü. Ankara'da biraz zordu insanlara çok renkli şeyler yapmayı. Çünkü Ankaralıların giyindiği en renkli renk kahverengi falan yani. Gri, siyah, kahverengi. Bir dövmeci arkadaşımın lafı var. İşte Anadolu'ya old school'un girişi 2007 gibi, Malazgirt Savaşı gibi. Ya gerçekten Ankara'da insanlara yalvar yakar böyle renkli dövmeler yapmaya başladım. O zaman İstanbul'a baktığımda Deni Garcia vardı. O bunu zaten yapıyordu. Garip bir şekilde İstanbullular bu tarzı seviyordu. Biz de Ankara'dan böyle özlemle o dövmeleri yaptıracak insanları arıyorduk ama zamanla galiba öğrettik demek istemem ama anlamaya başladılar. Renkli dövmeleri yapmaya başladık. Garip bir şekilde ben oradan taşındıktan sonra yine insanlar siyah dövmelere döndü. Buraya geldiğimde zaten yani Kadıköy bence old school'un başkenti diyebiliriz. Tabii ki tarzlar geliyor geçiyor. Ben çok cover up da yapıyorum. Yine insanlar bir cover up'ta old school'a dönüyorlar. Mesela o sulu boya dövmeler vardı zamanında. Şimdi onları kapattırıyor insanlar. Ya old school dediğin gibi zamansız bir dövme tarzı. Ama diğer tarzdaki dövmeler, triballer işte bir 10 yılı hapsediyor. İşte 90'larda vardı, 2000'lere geldi, insanlar iyi dedi, işte çok kro gibi gördüler. Şimdi bakıyorum gençler neo triballer yaptırıyor. Bunu seviyorum yani zamansız olmasını. Bir döneme ait değil. Bence harika bir şey. Diğer tarzlarda dövme yapan dövmecilerin şey dediğini duyuyorum. Böyle 1900'lerin başına sıkışmış dövmecilersiniz derler bize. Vallahi gurur duyuyorum. Yani sadece gemiler, kırlangıçlar, çapalar. Evet ama bunun da geliştirildiğini görüyorum. Yani bir koltuğu bile old school tarzda dövmesini yapabiliyorsun. Sadece gemide kalmadık yani. Hani biz de ne bileyim alıp bu kahveyi de old school bir şekilde çizebiliyoruz. Senin dövmeler çelik, Kobra Murat, Harun Evet. Kolçak. Yani aslında old Tarzla school. oynamayı seviyorum. İsmi old school ama hiç old school değil baktığın zaman. Yani old school'u sadece geminin dışına çıkıp güncel şeylerle harmanlamak. Bir de bizim ülkede yani biliyorsun çok komik bir yer.
Çok malzeme var ve o malzemeyle tarzımızı harmanlamayı çok seviyorum. Çok seviyorum tarzımı. Sen de hep güncel bir şey görüyorum ve hakikaten gündemden şeyler görüyorum yani. Mutlandı. Bir kılıçlar gider yani. Bu ara güzel olur. İyi bir fikir. Var mı aklında olup henüz yapamadığın, yapmadığın bir dövme tasarımı? Çok korkunç olacak ama burada. Bütün ülkecek yaprak dökümü izliyoruz tekrar. Galiba eski dizilerin karakterlerini bir çalışmak istiyorum. Buradan duyurayım. Bunu sır gibi saklıyordum ama işte Leyla'nın pembe paltosu, işte Ali Rıza Bey'in tekerlekli sandalye. Şu duruşu. Yani ya komik dövme seviyorum galiba. Biraz şakalı, güldüren dövme çok seviyorum ve dünyada böyle dövmeler görünce of diyorum, bu nasıl benim aklıma gelmedi. Çok kıskandığım dövmeler oluyor. Ya insanlar biraz ciddi dövme daha çok seviyor. Ama hayat bitip gidecek ya. O kadar da ciddi olmaya gerek var mı? Ben neşeli işleri daha çok seviyorum. Güldüren şeyleri. Aynen. Güldürürken düşündürmesin bazı şeylerde. Evet, olabilir. Neşeli şeyleri ya. Dönemim geliyor. Bir kötü bir dönem oluyor. Daha dark işlere dönüyorum ama bu ara herhalde neşeli dövme dönemimdeyim diyebilirim. Kaşıyoruz. Aynen öyle. Senin Bak, geleneksel insanlarız. çok Tahtaya falan. çok zaten yani. İşte geleneksel dövme ve ben belki de oradan geliyor ya. Dövmede biraz geri kafalıyım tarz olarak ama onu yenileştirmek güzel, yani güncel bir hale sokmak. Evet. Hiç geri kafalı değilsin ama demek istediğini anladım. Aynen. Ya Geleneksel bir tarafta. müşterilerle, hani yeni old school'a başlayan müşterilerle şeyi çok yaşıyoruz. İşte iğne bu kadar kalın olmak zorunda mı vesaire. Ya diyorum, bunun kuralları var. Kurallarına uymazsan bu old school'dan çıkar. Ya tabii ki illa old school kalın bir çizgiyle yapılacak gibi bir şey yok sonuçta. Atıyorum İtalyanlar daha ince çizgiler kullanıyor. Daha pastel tonlar kullanıyor. Ben daha Amerikan gelenekselci bir yerden geliyorum. Eskiden daha parlak bir renk paletim vardı ama zamanla ben de herhalde olgunlaşıyorum. Biraz daha renklerim daha cart değil de böyle biraz daha oturaklı tonlara döndüm ama dediğim gibi yani Picasso'nun mavi dönemi gibi diyebiliriz. Ya bir anda bir psikolojik bir şeye giriyorum ve renk paletim değişiyor, çizgilerim inceliyor, kalınlaşıyor. Bir de kalıcılığı açısından da bence zamana meydan okuması da old school'un o kalın çizgiler, net renkler yıllarca gidiyor. Fanatik gibi konuşuyorum Ama yani sen şimdi temsilci olarak şey gibi bir takım övüyor gibi şey yapıyorum yapacak ama bir şey yok. Şimdi old school dövme konuştuğumuz için soru Evet. oydu. Kardeşim. diğer bunlar tarzlara olacak. da selam olsun. Herkese saygımız vardır. Politizm. Ama Ama old school en iyisidir. tektir. Birdir, tektir. Bölünmez falan gibi. Senin stüdyona bayılıyorum zaten, biliyorsun. Tam sensin yani, içi, dışı, her şeyiyle. Bunu nasıl sağlıyorsun? Bu atmosferi nasıl kurdun? Ya insanlar o dekorasyonun çok zor olduğunu düşünüyor herhalde. Ben çocukluğumdan beri hep dağınık, kalabalık odalarım oldu. Dinlediğim müzik gruplarının posterleriyle. Yani hiç düz bir yerde olmadım yani. Sonra zamanla param oldukça bir şeyler biriktirmeye başladığımı fark ettim. İşte matruşkalar, işte muştalar falan. Ya bunlar benim odamda zaten olmaya başlamıştı ama dövmeye de çok erken başladığım için bir baktım o aslında stüdyonun parçası olmaya başlamış onlar. Biriktirmeyi sevdiğim için, dekorasyon kalabalığı da sevdiğim için, herkese uygun değildir belki ama ben onları gördükçe içim rahatlıyor, dinleniyorum. Kimisinin üstüne gelebilir ama bir de bir stüdyonun kalabalık dekorasyonu olmasını şundan seviyorum. Kendim dövme yaptırırken bir şeylere kilitleniyorum.
atıyorum orada bir matruşka var, ona kilitleniyorum, izliyorum bir objeye. Dedim ki yani insanlar dövme yaptırırken herhalde ben böyleysem herkes böyledir. O şeylere bakarak insanların oyalanmasını sağlıyorum bence seanslarda ve bence dövme seansları daha rahat geçiyor gibi geliyor. Hani onun dışında öyle bir altyapısı da var onun. Yani çok planlı bir dekorasyon değil, o benim yıllardır elime geçen her şeyi bir yerlere, müze gibi yani seviyorum. Bilmiyorum. En son lazere gittiğimde aynı şeyi düşündüm. Benziyor. Abi bir tane şey koymuşlar sadece, her yer bembeyaz zaten. Bir tane duvarda işte bakımla ilgili bir şey var sadece. O yazıyı 100 kere okumuşumdur. Abi koysanıza şuraya bir ya şey işte yani. hastane gibi dövme stüdyolarından çok hoşlanmıyorum. Ama dünyada baktığımızda da bu old school dövme stüdyoları da böyle. Bitmez yani senin Şimdi stüdyoda. mesela stüdyoma inanılmaz bir parça gelecek, onu bekliyorum. Nasıl bir şey? Ferhat Göçer'in aldığı bir ödül. Bir arkadaşımın evinde böyle bir şey varmış. Ödül mü? Dedi ki onu sana götüreceğim. Abi bekliyorum, inanılmaz bir parça ya. Ne alaka ama. Harika. Saçma sapan bir şey yani. Ya benim matruşkalar arasında Hande Erçel matruşkası var. Neden böyle bir şey var? Dünyada niye böyle bir obje var falan bilmiyorum ama gördün sen onu. Ya iyi işte ya. Böyle saçma Çok zevkli, sapan bir şey evet. yani. Hiç Seviyorum. beklenmedik yani gerçekten. Şaşırtacaksın arada. Evet. Zor bir günün sonunda tek mi kalmak istersin yoksa böyle kalabalık arkadaşlar gelsin oturalım mı? Ben sosyalim biraz. Demin yabaniyim dedim ama çok da böyle bipolar geçtim. Ya sosyalleşmeyi de seviyorum. O anki şeyime bağlı. Maalesef şöyle bir huyum gelişti. Eskiden her zaman her yerde olmayı severdim. Mesela çıkmak istiyorum o gün ama bir anda evde oturup kendi böyle kedinin kumunu temizlerken ve yatsam falan yaprak döküm. Kobra Murat konserine bile gitmedik düşün yani. Ve planları ben atıyorum ortaya, tamam mı? Gidiyoruz değil mi falan. Sonra O gün hiç istemiyorsun değil mi? son dakika şey oluyor. Ya ben çok yoruldum galiba ya döndürüyorum. Ya sosyalleşmeyi çok seviyorum ama bir anda iptal olabiliyorum yani. Bu Gitmesi insanlar lazım. arkamdan ne diyor diye düşünüyorum. Yani artık alışmışlardır. Bence yakında beni hiçbir yere çağırmayacak. Beni Tuğçe bu arada zaten yalan edecek. Çağırmamaya başlıyorlar bir süre sonra. Bence de. Yani. Bence herkes de böyle bir şey yaşla alakalı olabilir. Yaşla diye olabilir. düşünüyorum. Bir de işte gerçekten... Hayat şartları. Evet abi, ekonomik Ya falan güne her böyle şey ye yani. falan diye başlıyorsun. Ya çok iyi Evet. falan, akşama doğru. Pilin eve bitiyor gidip- yani. Bence yani bu böyle bir şey. Evet. Bence herkeste vardır ya. İnsanlar senin işinle alakalı en çok neyi yanlış algılıyor sence? Sadece kalın çizgiler attığımı düşünüyorlar mesela. Sanki ben böyle dükkanımda ince iğne yokmuş gibi. Ya çok inceler yok. Evet, kapıdan böyle geliyor mesela işte sonsuzluk işareti isteyen bir teyze. Ben şey diyorum, benim dükkanımda bu kadar ince bir iğne yok deyip yolladım oluyor. Evet. Hani istediğim zaman ben de ince iğneler kullanabiliyorum. Çok olmamakla birlikte yani. Bir minimalce çok kalın kaçacak ince iğnelerim var. Şöyle bir cümle hiç duyuyor musun? Bu işi yapıyorsan para kazanıyorsundur. Of ya bir ara yani günde en az 10 kere duyuyor olabilirdim yani. Ki o yüzden de şu an maalesef her köşe başında bir dövmeci var. Ben başladığımda dediğim gibi yazlık yerlerde daha çok vardı. Tweety. Büyük şehirlerde de böyle belli başlı ustalar vardı. Maalesef sektöre olan saygımı biraz yitirmiş olabilirim bu yüzden. Tabii ki herkes yapsın ama hani kültüre dair hiçbir fikri olmayan bir sürü insanın sırf bu işte para var ya deyip sektörü bitirişlerini izliyorum diyeyim. Yani ben bir yerde dövmeciyim demeye utanır oldum diyebilirim ya. Bu çok üzücü. Bildim bileli sektörün içindeyim.
bu kültürle harmanlandım. Bunun bilinçli de yapılması gerekiyor. Biraz sağlık kısmı da var işin içinde. Yani yıllardır yaptığım cover-up sayısındaki artışı anlatamam. Biraz değersizleştirildi bence sektör. Çünkü herkesin yapabildiği bir şey gibi gözüküyor. İyisiyle kötüsüyle. Bazen sırf yorulmamak için kendin gibi davranmadığın oluyor mu? Kendim gibi davranmazsam daha çok yorulurum gibi hissediyorum. Çok yoruyor hem de yani. Gelecek sana ne hissettiriyor? Daha planlı mısın, sisli misin? Sis pus. Sis pus diyor. Kömür, plastik, çöplük, lastik gerçekten. Tam oradayız yani. Yok. Yani hiçbir plan yok. Sanki 10 yıl önce daha önümü görebiliyor gibiydim. Hani o zamanki Tuğçe'ye sorsak. Herhalde şu anda böyle deniz kenarında bir yerde, belki öğleden bir gündüz rakısına oturup Evet. emekli hayatı yaşadığım bir zamanım olur gibi zannediyordum bu yaşta. O zaman için biraz erken değil, sanki bu yaş öyle bir şey olması gerektiriyormuş gibi hissettiriyordu ama o yaşa geldiğimde de şimdi biraz da erken mi acaba? Ya ben gerçekten İstanbul'a şey diye taşındım o zamanlar. 5 yıl büyük şehrin şeyini göreyim son bir. Sonra küçük bir yere taşınayım. Ailem küçük bir yere taşındı ve hayır, büyük şehirdeyim hala. 10 yıl sonra da aynı şeyi Buradayız, şurada değil mi? konuşursak kafayı yiyeceğim yani. İstanbul'da yaşayan ve sana benzeyen birine ne söylemek isterdin, ne tavsiye verirdin ona? Var öyle birisi. Şu an stüdyomda çalışıyor kendisi. Ve çok genç, çok yetenekli bir dövmeci. Hani ben onun yaşında bu kadar dövme yapamıyordum, öyle diyeyim. Duygu arkadaşımız. Ona sürekli şunu söylüyorum. Git buradan, kaç buradan. Galiba ben onun yaşındayken ülke biraz daha iyiydi. O günlere hala döner miyiz? Umuduyla kaldım bu yaşıma kadar. Yaşım diyorum da yani 35 plus diyelim. O eski günleri görmeseydim kalmazdım. Gördüğüm için hep bir umutla burada kaldım. Ama şu an umut olmadığı için o günleri zaten çok görememiş genç insanlara gidin, gidebiliyorsanız kurtar kendini gibi. Burada biraz şey olayı var, boşa kürek çekiyormuşsun gibi. Ya maddi anlamda zaten öyle bir durum var da yani orada daha değerli olabilirsin. Çok da fazla şimdi dövmeci olmaya başladığı için bu dünyada da böyle. Nerede ne kadar kıymetin olacak onu da bilmiyorum ama en azından maddi anlamda belki daha iyi olur. Yani şimdi o da biraz punk kültürünü seven bir arkadaş. Yani gitsin bunun olduğu bir yerlerde, işte artık İngiltere mi olur, nere olur. Git orada hem işini yap, hem paranı kazan, hem de bu kültürü doyasıya yaşa yani. Evet, kültür. Herhalde ona öyle bir şey derdim demiyorum, dedim. Şimdi de bir yerden sonra artık kaldım burada gibi geliyor. Yani gitmek de istemiyorum. Aile yaşlanıyor, bir şey oluyor. Kaldık burada ama gençken gidilse, şu an 23 yaşında olsa giderdim herhalde. O yüzden diğer arkadaşlara da bunu tavsiye ederim. Hayatta başarılar diliyoruz arkadaşlar. İyi ki geldin Tuğçe. Bitti, bu kadardı sorular. Gerçekten mi? Vallahi Be. bitirdik. Şöyle bir yanına geleyim. Şuradan bir. Let's go.